Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kek tarifi veriyorum. Mevsimi şimdi mürdüm erikli kek yapacağım sizlere. Bunun için malzemelerim 2 bardak unum, 1 bardak sütüm, sıvı yağım ve şekerim, kabartma tozum artı 4 adet yumurtam var. Bol tereyağı ile yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisine şöyle arkadaşlar şekeri alıyorum. Her yerine eşit gelecek şekilde bolca şeker serpiyorum. Bu tereyağlarına yapışması istiyorum. Çünkü üzerine meyve yerleştireceğim. Şimdi buzdolabında 20 dakika tereyağlarımın donmasını bekliyorum arkadaşlar. Meyvelerin düşmemesi için bu işlem şart. Şu şekilde her yerine eşit bir şekilde bakın tereyağı ve şekerle hazırladım. Şimdi buzdolabında 20 dakika soğutuyorum. Mürdüm eriklerimi önce ortadan ikiye kesiyorum. Çekirdeğini çıkarıyorum. Daha sonra tekrar ortadan kesiyorum. Kaç tane mürdüm eriği kullandığımı size videoda açıklamalar bölümünde yazacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde meyvelerimi yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şu çukurlarına yerleştiriyorum. Şöyle dörde bölüyorum her meyveyi. Bu şekilde yerleştiriyorum. Arkadaşlar şu şekilde yerleştirdim bakın meyvelerimi. Kek kalıbının şekline göre şekil verdim. Bu şekilde 125 mililitrelik toz şekerimi 4 yumurtanın içerisine ilave ediyorum ve kar olana kadar çırpıyorum. Bir bardak 200 mililitre sütüm, 125 mililitre ayçiçek yağım var. Şimdi düşük devirde çalıştırıyorum. Bir su bardağı 200 mililitre unum var. Unumun üzerine 10 gram kabartma tozunu ilave ediyorum ve ikisini birlikte eliyorum. İkinci bardağımı ilave ediyorum. Keklerinizde lütfen unlarınızı eleyiniz. Bu aşamada artık blendersız şu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatlice üzerine hazırlamış olduğum kek hamurumu döküyorum yavaş yavaş. Eriklerimin şekli bozulmadan. Arkadaşlar bu kek aynı zamanda çay sofralarınızda çok şık olacak. Çünkü meyveli eriyince çok güzel oluyor. Bu şekilde 10 dakikadır fırınım açık. 180 derece fansız fırına pişmeye gidiyor. Arkadaşlar kekim tam 45 dakika fırında pişti. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ne kadar güzel kabardı. Şimdi bir 20 dakika soğumasını bekliyorum. Kekimi ters çevireceğim. Fakat soğuması şart. Servis tabağımı kapattım. Kekim daha tam soğumadığı için biraz zorlanıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu güzel kekimizin bakar mısınız? Şimdi kesiyorum. Tadım zamanı. Kıyamıyorum kesmeye arkadaşlar. O kadar güzel ki manzara. Bir de mürdüm eriğinin arkadaşlar hafif mayhoşu tadı var. Kekle birlikte muhteşem bir lezzet oluyor. Şöyle arkadaşlar alıyorum bakın.
iç dokusunu size gösteriyorum. Şöyle tekrar kesiyorum sizin için. Bakar mısınız? Ben elimle size göstereceğim. Bıçakla olmuyor arkadaşlar. Çünkü pamuk gibi oldu kekimiz. Sünger gibi bakın. Yumuşacık içi. O kadar yumuşak ki arkadaşlar. Sütle yaptığımız için bir de çok yoğun yapmadım ben hamurunu. O yüzden bakın bir sünger. Şöyle ağzıma atıyorum sizin için. Ama en güzel yeri arkadaşlar şu mürdüm erikli olan yeri. Karamelize olmuş şekerli tereyağı ile birlikte muhteşem lezzet. Hepinize afiyet olsun. Ay 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 muhteşem. Şu erikleri o kadar çok lezzet veriyor ki bayılacaksınız.